Bu içerikte evlerimizde kullanmış olduğumuz su arıtma cihazlarının filtrelerinin nasıl değiştiğini göreceğiz. Cihazı takarken içi boştu. Haliyle çok kolaydı. Ancak sökme işleminde içinde su olduğundan dolayı takma işlemine göre bir tık daha zor olabilir. Evde bulunan bir leğenin içinde yapacağız sökme işlemini. Yine de mutfak halınızı sulamamak için tavsiyem halınızı kaldırmanız olacaktır. Yanınızda da muhakkak havlu veya bez olsun. Benim kullandığım cihaz Lifetek'in 11 aşamalı cihazı. Ancak filtre değişimi bütün cihazlarda aynı olacaktır. Membrandan önceki filtreler ön filtredir. Tortu ve karbon filtresi diye geçer. Hepsi farklı gözenek aralıklarına sahiptir. Genel olarak suyun membrana gelmeden önce belli bir miktarda arıtılmasını sağlayarak ters ozmoz işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Bu filtrelerin değişim süresi 6-9 ay arasındadır. Membrandan sonraki filtreler ise pH, vitamin ve alkali filtrelerdir. Bu filtrelerin değişim süresi ise 1-1,5 yıl arasında değişir. Membranın değişim süresi ise 2 yıldır. Ben hepsinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ancak sadece 2-3 filtreyi değiştireceğim. İşleme başlamadan önce arıtıcıdan 1 bardak su alarak TDS değerini ölçüyorum. TDS değerini 25 ölçtük. Bu değer suyun içindeki çözünmüş madde miktarını gösterir. Daha fazla detay isteyenler için filtreyi değiştirdikten sonra da tekrar ölçüp kıyaslamasını yaparız. İşlemler yapılırken sökme ve takma istikametine dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten filtre kaplarının üstünde bu istikamet belirtilir. Kullandığım tankın su basıncı gayet güzel. Ama hazır değişime girmişken tankın su basıncını da ölçelim. Olması gereken değer 5-7 psi arasıdır. Bu işlem için bisiklet pompası kullanacağım. Üstünde kaç psi olduğunu gösteriyor. Bakalım bizimkisi kaç çıkacak. İşlem bittikten sonra 10 litrelik bir suyu akıtmamız gerekiyor. Bu şekilde filtrelerin iç kısmı da temizlenmiş olacaktır. İlk olarak cihaza şebekeden gelen ana su vanasını kapatıyoruz. O bidon ne ki? Yoksa hala izlemedin mi? Çekil oradan. Ev yapımı atık su geri dönüşüm projem. Ondan sonra tanktan sisteme gelen suyu kapatıyoruz. Cihaza giren su girişlerini kapattıktan sonra şebekeden cihaza gelen hortumun bağlantısını söküyorum. İlk montaj aşamasında ben bunların hortumlarını bilerek uzun bırakmıştım. Şu anda uzun bırakmamın faydasını görüyorum. Çeşmeye giden suyun bağlantısını söktüm. Şuradan tanktan gelen suyun bağlantısını söküyorum. Şuradan atık su bağlantısını söküyorum. Bunlar hortumların içinde kalan sular. Evet, bütün bağlantıları sökmüşüz. Cihazla birlikte gelen sökme aparatını kullanacağım sökmek için. Sırayla başlıyorum. Üstüne zaten montaj aşamasında etiketlerini yapıştırmıştık. Birden başlıyorum. Saat yönünün tersine doğru çevireceğiz bunu. Destek alması için tezgaha yatırırsak daha rahat sökeriz. Biraz zorluyor işin açıkçası. Bu kadar sıkışmış olacağını beklemiyordum işin açıkçası. Bu yüzden saç kurutma makinesiyle ısıtarak bir miktar genleşmesini sağlayacağım. Bakalım işe yarayacak mı bu kadar ısıtma? Evet, işe yaradı. İçindeki su boşalacaktır normal olarak. Hey be! Daha dün gibi hatırlıyorum. Pamuk gibi bembeyazdım. Şimdi ne hale gelmişsin? Tabii bu hale gelmesinde benim de tembelliğim oldu. Biz 2 kişi olduğumuzdan dolayı evde çok su tüketilmiyor. Suyun tadında da bariz bir değişiklik hissetmedim. Renginde de bir değişiklik olmadı. Musluktan gelen su basıncı hiç değişmedi. Üstüne de tembellik eklenince 1 yıla kadar uzadı. Ama zamanında değiştirmeye özen göstermek lazım. Gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. Şimdi ambalajından çıkartıyorum. Hazır içini açmışken bir de çalkalayalım. Bunlarda akış yönü önemli değil. Yerine oturması yeterli. Membrandan sonraki filtrelerin akış yönleri önemli. İlk 3 filtrenin akış yönü önemli değil. İkinci filtreyi sökmek için biri kenara alıyorum. 2'yi sökmeye başlıyorum. Bakalım bu direkt sökülecek mi? Evet. Demek ki bu da sıcağı yemiş. Rahat bir şekilde söküldü. Bir tıslama sesi geliyor. Karbon filtre. İlk söktüğümüz 5 mikron tortu filtresi. Haliyle sudaki kum, çakıl, çamur gibi kaba olan pisliklerin hepsini bu filtre temizliyor. İkinci filtremiz ise karbon filtre. Bu ise suyun renk, tat ve koku dengesini sağlıyor. Klor ve diğer kimyasalları ise bu filtre artıyor. Bu filtrenin iki tarafı da farklı. Üst tarafta şöyle bir kauçuk malzeme var. Suyu kaçırmaması için sanırım bu. O yüzden bu filtrenin ağız kısmı yukarı gelecek.
Yani bu şekilde yerine yerleştireceğiz bunları. Tam ortaladığımızdan emin oluyoruz. Dışı aynı gibi gözükse de farkı ise şu şekilde görebiliriz. Şimdi 3. filtremizi sökmeye girişelim. Bakalım rahat sökülecek mi bu da? Evet, bu da rahat söküldü. Tezgahın üstünde yapmasaydım her yeri batırırdım. O yüzden tezgahın üstünde yapıyorum bu işlemleri. Oo. Bu da 3 numaralı 1 mikron kalınlığında tortu filtre. Bir 5 mikrondu. Bu ise çok daha küçük partiküllerin arıtılmasını sağlıyor. Farkı görüyorsunuz. Cümleye bayılıyorum ya. Bunu da kenara aldık. Bunu da nasıl koyduğunuzun önemi yok. Filtre kaplarının içleri de epey pislenmiş. O yüzden filtre kaplarını da hazır açmışken yıkayayım diyorum. İçi de parladı. İlk etapta epey bir kirliydi. 3. filtreyi de yerine yerleştirdik. Şimdi sırayla bu filtreleri geri takacağız. En son söktüğüm 3 numarayı tekrar takıyorum. Sıkıştırma için yine anahtarımızdan faydalanıyorum. Şimdi 2'yi takıyorum. Ağızlarının tam oturduğuna dikkat edin. Hangi filtrenin nereye takıldığı önemli. O yüzden bu filtrelerin sırasını karıştırmamanız gerekiyor. Cihazın ön tarafında da yazar zaten hangi filtrenin nereye takıldığı. Şimdi 3 numaralı filtreyi takacağım. Sanırım hepsini güzelce sıktık. Membrandan sonraki filtrelerin şu bağlantılarını söktüm ki membranı rahat çıkartabileyim diye. Membrana giren hortum bağlantısını da sökmemiz gerekiyor. Kutusundan membran için ikinci bir anahtar daha çıkmıştı. Onu kullanacağım. Umarım diğerleri kadar zorlamaz. Yok, o kadar zorlamıyor. Çok rahat çıktı. Aga bu nedir? İçinden böyle bir şey çıktı. Membranın ağzını sökmek kolaydı ama membran gelmiyor. Karga burundan yardım alıyorum. Bu membranın ömrü hala var. Ya böyle bir kıyas yapılabilir mi bilmiyorum tabi ama eskisiyle yenisini kıyaslıyorum. Fiziksel olarak görüntüsü aynı. Bunu da temiz suyla bir yıkamak istiyorum. Membranın bulunduğu hazneye giren 2 tane hortum var. Bu hortumların nereden çıktığına dikkat ederek bu hortumları da söküyorum. Bu şekilde membranın haznesini de temizleyebilirim. Şöyle bir İngiliz anahtarından yardım alacağım için temizlemek için. Biraz büyük ama işimi görecektir. Şimdi söktüğümüz hortumları aynı şekilde geri yerine bağlıyorum. Sizdeki arıtma cihazlarının girişlerinin bağlantısı nasıl bilmiyorum ama bu hortumları yuvasına ittirdiğimiz zaman yerine oturuyor. Kontrolünü de yapalım. Çekiyorum ve gelmiyor. Güzel. Şimdi membranı takalım. Sökerken fark ettiyseniz şuradan tutarak sökmüştük. Membranın yönü önemli. Şurada da silikon bir malzeme var. Bu da üste gelecek. Bu şekilde oturduğunu hissedeceksiniz. Saat yönünde çevirerek elle sıkıştırıyorum. Kalan kısımda ise daha fazla sıkıştırmak için anahtardan yardım alıyorum. Şimdi membranı yerine takıyoruz. Bağlantı hortumunu da yerine takıyoruz. Bakalım. Evet, tutmuş. Diğer üstteki filtreler ise sizde kaç tane varsa sırayla buradan bağlantılarını söküyorsunuz. Bu filtrelerin sırası nasılsa aynı sırada takmanız çok önemli. Bu şekilde çevirerek bu bağlantı aparatını buradan söküyorsunuz. Aynı şekilde diğer taraftaki bağlantıyı da buradan söküyorsunuz. Yenisini getirerek bu bağlantı parçalarını tekrar buraya takıyorsunuz. Aynı işlemleri sırayla 2, 3 ve 4. filtreler için de gerçekleştiriyorsunuz. Hazır açmışken tankı da söktüm. Hem de üstünü temizleriz hem de basıncını ölçeriz diye. 5'in altında gözüküyor. Bir miktar hava basıyorum. Şu anda tankta 6 psi'lik basınç var. Hadi şimdi bunu yerine takalım. İçindeki sular boşaldığı için hafifledi tabii ki. Başlangıçta çok ihtiyacımız olmadı. İnşallah şimdi de ihtiyacımız olmaz. Ama bu tekrar olmayacağı anlamına gelmez. Olur da bağlantılardan bir tanesini tam oturtamadıysak su kaçıracaktır. O yüzden bağlantılarını burada yapacağım. Şimdi en baştan başlıyorum. Bu birinci filtre. Su girişimiz buradan oluyor. Bu ana şebeke suyu girişi. Bunu buraya verdik. Bu tank giriş ve çıkış hortumu. Bu hortumumuz ise şuraya ait. Bu hortum bizim en son içme suyumuz olan hortum. O da burası. Son filtreden çıkan su bize geliyor. Atık suyumuz kaldı. Atık suyumuz ise işte şurada. Şimdi sırayla önce tankın vanasını açacağım. Sonra da şebeke vanasını açacağım. Suyumuz dolmaya başladı. Ve gördüğünüz gibi atık suyumuz da gelmeye başladı. Bu bağlantıları sağlam yaptığımızı gösteriyor. Şimdi bunu yerine yerleştireceğim. Ve tankın tamamen dolmasını bekleyeceğim. Tank tamamen dolduktan sonra ana giriş vanasını kapatacağım. Bunlar soldan sağa doğru çıkan atık sular. Çıkartmış olduğumuz önceki filtrelerde bu atık sular daha temizdi. Muhtemelen yeni taktığımız filtrelerin temizlenmesinden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Çünkü her 5 litrede bir renginin daha da açıldığını görüyorsunuz. Hatta gördüğünüz gibi ilk 5 litre sapsarı. Filtreleri değiştirdikten 1 hafta 10 gün sonra atık su değerini ölçtüğümde 125 çıkıyor. Bu değer musluğumdan akan 172 TDS değerli sudan daha temiz.
Ama bu su pH, alkali ve tatlandırıcı filtrelerden geçmediği için yeterli miktarda mineral bulunmadığından içmek için uygun değildir. Filtreler değişmeden önceki TDS değeri 25'ti. Şimdi bir de filtreler değiştikten sonraki TDS değerini ölçelim. 10 çıktı. Çok iyi bir değer. Gördüğünüz gibi ilk 3 filtreyi değiştirdikten sonra filtrasyon işlemi artarak TDS değeri 25'ten 10'a kadar düştü. Hatta bu değeri tanka ilk su doldurduğumda aldığım için tankın içindeki suyu kullanmaya devam ettim. Çünkü geçen yıl ilk kurulum yaptığımda arıtıcıdan resmen siyah su akıyordu ve TDS değeri haliyle çok yüksekti. Ben membranı değiştirmedim. Belki membran filtreyi de değiştirseydim TDS değeri yine çok yüksek çıkacaktı. Belki su siyah da akacaktı. İşte o zaman tankı bir doldur boşalt yapardık tekrardan. Suyun tadına da bir bakalım değil mi? Bu TDS değeri 25 olan eski filtrenin suyu. Bu da TDS değeri 10 olan yeni filtrenin suyu. Suyun tadında fark edilir bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Son olarak atık su miktarının 1'e 2 olduğunu da ekleyelim. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.